Merhaba sevgili dostlar, bugün sizlerle Rusya lideri Vladimir Putin hakkında oldukça ilgi çekici bir konuya değineceğiz. Putin'in annesi ve babası kim? Resmi açıklamalara göre, Putin savaş kahramanı bir baba ve İkinci Dünya Savaşı'nın çilesini çekmiş, çocuğunu kaybetmiş bir Rus anne. Karşı iddia ise, Gürcistan'da yaşayan bir anne ve onunla gayrimeşru ilişki yaşayan evli bir adam. Hazırsanız ve ilginizi çektiyse, konuyu birlikte incelemeye başlayabiliriz. Bir adımda başlar zaman, geçmişten bugüne hatırla. Hayalle bağladığın zamandan, tarih dolu bir serüvene atıla. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi kaynaklarda yer alan biyografisinde, Putin'in annesinin adının Maria Shelomova olduğu belirtilmiş. Maria Shelomova'dan bahsedilen paragrafın altında, kendisinin bir fotoğrafı da yer alıyor. Putin'in annesi 1911 yılında doğmuş ve 1999 yılında St. Petersburg'da 87 yaşında hayatını kaybetmiş. Putin'in anne ve babasına dair resmi olarak anlatılan bu hikayenin yalan olduğu söyleniyor. Vladimir Putin'in gerçek annesinin isminin Vera Putina olduğu ve Gürcistan Tiflis'teki Metehi isimli köyde yaşadığı öne sürülüyor. Babasının ise annesiyle gayrimeşru ilişki yaşayan evli bir adam olduğu iddia ediliyor. Hollandalı bir yönetmen de Vera Putina ile görüşüp belgeselini çekmiş. Tabii ki resmi kaynaklar ve Putin bu iddiaları kesinlikle reddediyor. Ayrıca bütün bu iddiaların aksine Putin, anne ve babasının Nazi Almanyası'na karşı mücadele edilen Büyük Vatan Savaşı'nda mucizevi bir şekilde hayatta kaldığını anlatıyor. Putin, 1945 yılında kazanılan Büyük Zafer'in 70. yıl dönümü sebebiyle Rus Öncü dergisi için bir yazı kaleme aldı. Sovyet donanmasının denizaltı filosunda görev yapan babasının savaş patlak verdikten sonra Sivastopol'e çağrıldığını belirten Putin, şunları yazdı. Babam, bu konuya değinmeyi bile sevmezdi. Kendisi cephede savaşmak için dilekçe yazmış ama onu filoya göndermişler. Daha sonraları Leningrad'a gönderilen babam burada bir saldırı sırasında ağır şekilde yaralanmış. Ayağını kesebilirlermiş ama iyi bir doktora denk gelmiş ve kurtarmışlar. Ancak bazı parçaları, kemiklere zarar vermemek için ayağın içinde bırakmışlar ve hayatının geri kalanında ayağındaki şarapnel parçalarıyla yaşadı. Babası hastanedeyken annesinin onu ziyaret edişini de anlatan Putin, hikayesini şöyle sürdürdü. Ağabeyim henüz 3 yaşındaydı. Kuşatma altında, açlık içinde yaşıyorlardı. Babam onu görmeye her gelişinde anneme, doktorlara ve hemşirelere hiç belli etmeden, hastanenin kendisine verdiği yemeği veriyormuş. Yemekleri gizlice alan annem, çocuğunun karnını doyuruyormuş. Sonra babam hastanede açlıktan bayılmaya başlamış. Neler olduğunu anlayan doktorlar da annemi bir daha hastaneye sokmamış. Ağabeyinin kreşteyken difteri hastalığına yakalandığını ve öldüğünü ifade eden Putin, şu ifadeleri kullandı. Annemin yalnız kalması üzerine babama izin vermişler ve koltuk değnekleriyle eve gitmiş. Eve vardığında, sağlık görevlilerinin evden cenaze çıkardıklarını görmüş. Biraz ilerlediğinde taşınan kişinin annem olduğunu fark etmiş ve daha yaşıyor. Lütfen onu bana verin demiş. Bırakmaları için sağlık görevlilerine adeta yalvarmış. Sağlık görevlileri de yolda ölür yanıtını vermiş. Bunun üzerine babam, koltuk değnekleriyle üzerlerine atılmış ve annemin eve çıkarılmasını sağlamış. Sonuç olarak annem hayatta kaldı ve 1999 yılına kadar yaşadı. Babam ise 1998 yılında hayatını kaybetti. Putin savaş yıllarında alındığı kreşte difteriden ölen ağabeyiyle ilgili şunları da paylaştı. Ağabeyimi nereye gömdüklerini anne babama söylememişler. Oğullarının mezarının nerede olduğunu hiçbir zaman öğrenmediler. Geçen yıl ise tanımadığım bazı insanlar, kendi kendilerine arşivlerde çalışıp ağabeyimle ilgili bazı belgeler buldular. Kremlin'in tüm yalanlamalarına rağmen Rusya lideri Vladimir Putin'in gerçek annesinin Vera Putina olduğu iddia edilmişti. Vera Putina'nın evli bir adamla ilişkisi sırasında hamile kaldığı ve Putin'i dünyaya getirdiği dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Vera Putina 97 yaşında hayatını kaybetti. Gürcistan'ın Meteki kasabasında yaşadığı sırada üvey babasının tacizleri ve istismarına maruz kaldığı ifade edilen Vera Putina, henüz 10 yaşındayken dedesinin yanına Rusya'ya gönderilmişti.
Rusya'nın Oşor kentindeki dedesinin yanında yaşayan Putina, dünya basınına yaptığı açıklamalarda Putin'in oğlu olduğunu ve takma adının Vova olduğunu söylemişti. Putina'nın tüm iddialarını Kremlin'in kesin bir dille yalanlamasına rağmen Putin'e çok benzeyen oğlunun çocukluk fotoğraflarını göstererek dikkatleri çekmişti. Putin'in annesi olduğunu iddia eden Vera Putina 97 yaşında hayatını kaybetti. Vera Putina'nın ölümüyle iddialar da gizemini korudu. Putina'nın iddiaları, Putin'in 1952'de St. Petersburg'da, her ikisi de 1990'larda ölen Rus bir çift olan Vladimir Putin S.R. ve Maria Shelomova'nın 3. oğlu olarak doğduğunu söyleyen resmi açıklamalarına aykırı. Benzeri iddialar daha önce hem Türk hem yabancı çeşitli sosyal medya platformları ve haber ajansları tarafından paylaşılmış. Putina, röportajlarda Vova diye hitap ettiği Vladimir Putin'in Platon Privalov isimli bir adamdan olan çocuğu olduğunu söylüyor. Daha sonra Taşkent'e taşındığında tanıştığı kocasının, kendisinin gayrimeşru çocuğu olan Vova'yı reddettiği için onu başka bir bakıcı aileye vermek zorunda kaldığını anlatıyor. Vera Putina'nın kızlarından Luba, verdiği ifadelerde köydeki herkesin Vladimir Putin'in aileden olduğundan şüphelenmediğini belirtiyor. Luba aynı zamanda Rus gizli servisinden ajanların daha önce Putina'dan kan örneği almaya geldiğini iddia ediyor. Putina ile aynı köyde yaşayan komşulardan Dali ise, Vladimir Putin ile aynı okula gittiğini iddia ediyor. Ancak konuyla ilgili resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama gelmediği gibi, bu iddiaların herhangi somut bir kanıta dayanmadığı görülüyor. Konuyla ilgili hazırlanan haberde, gerçeğin Vladimir Putin dışında kimse tarafından bilinemeyeceği sonucuna varılmış. İddialarda, Metehi köyünün Rus görevliler tarafından üst düzey koruma altında olduğu ve köye girenlerin derhal öldürüldüğü ifadeleri de yer alıyor. Çeşitli kaynaklarda, Rus gazeteci Artyom Borovik'in uçak kazası, Vera Putina hakkında bir haber de dahil olmak üzere, Putin'in çocukluğu hakkında yaptığı belgeselle aynı zamana denk geldiği bu konuda spekülasyonlara yol açmış. Aynı zamanda İtalyan gazeteci Antonio Russo'nun öldürülmeden önce Vera Putina ile de ilgilendiği iddia edilmiş. Ancak Vera Putina ile ilgili bunlar dışında birçok kaynakta bilgiler ve iddialar yer alıyor. Hatta Vera Putina'nın iddialarını içeren Putin's Mama adında bir belgesel 2003 yılında Hollandalı direktör Anneke Smit tarafından çekilmiş. Söz konusu belgesel bu iddiaların doğruluğunu araştırmamakla birlikte Vera Putina ve köylülerin görüşlerine ve tecrübelerine odaklanmış. Anneke Smits'in ise belgeseli çekerken karşılaştığı herhangi bir zorluk veya tehditle ilgili bir bilgi yok. Ayrıca ZİT tarafından yapılan ve çeşitli köy sakinleriyle görüşülen dosya haberde de Metehi köyüne girerken yaşanan bir zorluktan bahsedilmemiş. Evet sevgili izleyicilerimiz, bizce de bu olayda, İlginç olan gelişmelerden birisi de Hillary Clinton'un da tartışmalara dahil olması ve Vera Putina'nın iddialarını destekler nitelikte açıklamalar kaleme alması olmuştur. Onun gibi Amerika Birleşik Devletleri derin devletiyle içli dışlı olan ve şaibeli bir hayat süren birinin olayda taraf olması düşündürücü. Bizce Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Soğuk Savaşı'nın günümüze yansıması ve modern dünyada tezahürü gibi görünüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu iddialar doğru mu yoksa, Putin ve Rusya'nın imajını zedelemek için servis edilen, psikolojik bir savaş mı? Konu ile ilgili yorumlarınızı aşağıya belirtiniz. Abone değilseniz abone olmanız ve paylaşmanız dileğiyle, başka bir videoda görüşmek üzere esen kalın.